Mühendis Hanım kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Arduino programlama eğitimimizin ikinci dersinde sizlerle birlikteyiz. Bugün güvenlik sistemi yapacağız. İhtiyacımız olanlar bir adet Arduino Uno, tabii ki de Uno'muzu programlayabilmek için bir USB kablo, aynı zamanda bir breadboard, birkaç jumper kablo, 2 adet 220 ohmluk direnç, 1 adet LED ampul, 1 adet aktif buzzer ve 1 adet de LDR ışık sensörüne ihtiyacımız var. Eğer hazırsanız Uno'muzu bilgisayara bağlayarak güvenlik sistemimizi yapalım. Öncelikle Google Chrome'a www.arduino.cc yazarak Arduino'nun orijinal sitesine gidiyoruz ve buradan Software kısmından Downloads'a tıklıyoruz. Ardından açılan sayfada aşağıya inip istersek Arduino 1.8.8 sürümünü Windows veya Mac veya Linux bilgisayarlarınıza kurabilirsiniz. Ya da beta sürümünü yani 1.9 sürümünü yine aynı şekilde bilgisayarınıza uygun şekilde indirebilirsiniz. Artık Arduino programlama programımıza da sahip olduğumuza göre artık bileşenlerimizi birleştirmeye başlayabiliriz. Öncelikle breadboard'umuzu alıp LED ampulümüzü takmak istiyorum. Şu şekilde. Ve artı olan kısmıma bir adet direnç eklemek istiyorum. Ve herhangi bir kısma takıyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi aynı sütuna bağladık. Ardından bir jumper kablo alıp LED ampulümüzü Arduino'muzun 10. pinine bağlamak istiyorum. Dijital pinimizde 10. pinimizi LED'imizi bağlıyoruz. Ardından bir jumper kablo ile Arduino üzerindeki GND yazan pinimizden yani toprak hattımızı eksiye buradan bağlıyoruz. Ardından bir jumper kablo daha alıp 5 voltluk pinimizden Arduino'muzun artı kısmına bir enerji daha veriyoruz. LED'imizin eksi bacağından enerjimizi şu anda eksiden eksiye, artıdan artıya çok güzel bir şekilde bağladık LED'imizi ve şimdi buzzer'ımı bağlamak istiyorum. Aktif buzzer. Üzerindeki etiketi eğer çıkartmazsanız arkadaşlar, fokuslanırsa tabii, daha az ses verir. Eğer çıkartırsanız daha çok ses verir. Ben şimdilik şöyle çıkartayım. Daha çok ses elde edebilirim. Ardından herhangi bir yere hangisi artı bacaktı, hangisi eksi bacaktı bunu unutmadan ve şöyle üzerinde zaten artı kısmı gösteren küçük bir işaretçik de var bizim için. Takıyorum ve ardından artı ve eksi güçlerini buzzer'ıma veriyorum. Öncelikle eksi gücünü vereceğim. Şu şekilde eksi kısmından şöyle göstereyim, hatta çıkartıp şu şekilde görmüş olduğunuz gibi aynı yatay üzerinde. Ardından uzun bir jumper kablo alıp buzzer'ımı da 11. pine bağlamak istiyorum. Şöyle artı kısmından takıyorum arkadaşlar ve 11. pine buradan takıyorum. Şimdi ışık sensörümü takmak istiyorum. Onu da burada herhangi bir yere takmak istiyorum. Bunun çubuklarının neresi artı neresi eksi bunlar önemsiz arkadaşlar. Sadece birini artı yapsanız birini eksi olarak bağlasanız yeterli oluyor. Aynı şekilde onun da eksi gücünü verelim. Mesela şuradan şu bacağını eksi olarak atıyorum. Ardından bir uzun jumper kablo daha alıp ya da şu da yeterli olur. Artı kısmı bacağına şu şekilde bağlayıp bunu arkadaşlar
ne yapıyoruz? Bunu bu sefer dijital pine değil arkadaşlar, analog pine bağlıyoruz. Yani şu şekilde. Biraz yaklaştırmam gerekecek. Şurada arkadaşlar A ile başlayan pinlerimiz var. A0, A1, A2, A3, A5 diye şu şekilde görüyorsunuz. Biraz az gözüküyor ama evet, daha iyi gözüktü. A0, A1, A2, A3, A4, A5 bunlar analog pin diye zaten üzerinde yazıyor. Analog in diye. Şuradaki A0'a LDR'mizi bağlıyoruz. Peki analog pin ile dijital pin arasında ne gibi bir fark var ki? Neden birini dijital pine bağlarken birini analog pine bağlıyoruz? Sebebi şu arkadaşlar. Dijital pinler şu işe yararlar. Yani şuradaki bir sürü olan pinler yak ve kapat. Yani bir ışığı basarsınız düğmeye açılır, basarsınız kapanır. Bu işe yarar. Ama analog pinde ise arkadaşlar siz bu ışığı birazcık böyle ışın şiddetini kısabilirsiniz. Birazcık daha arttırabilirsiniz. Yani biraz daha böyle dalgalı bir şekil. Hani düğmeler vardır ya, ışık düğmeleri böyle döndürerek açarsınız. Böyle ışık azıcık böyle aydınlanarak yavaşça açılır. İşte analog pinler bu işe yarıyorlar. Daha dalgalanmalı işlerde yardımcı oluyorlar. Ama dijital pinler ise sadece açıp kapama gibi görevler yapabiliyorlar. Bu yüzden analog pin ile dijital pini kullanıyoruz aslında. Şimdi öncelikle ben bu LDR'yi bağlarken bir tane enerjisini verirken tabii ki de burada bir 220 ohmluk bir tane direnç kullanmak istiyorum arkadaşlar. Onu da yine artı bacağına, burayı artı bacağı olarak tanımlamıştık. Onun bir tanesini artı bacağına, diğerini de herhangi bir yere koyarak şu şekilde ve ona da şöyle güç vererek artıdan, artı sütunumuzdan bu şekilde işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi artık geriye ne kaldı? Bilgisayar üzerinde Arduino'muzu programlamaya. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar, kodlarımız ekranda yazdığı gibi. Şimdi öncelikle bunları biraz okuyalım. Burada hashtag ile define yazıyor. Arkadaşlar define bir ön işlemci komutu, yani tanımlama işlemlerini kullanıyoruz. Biz burada LDR-A5 demişiz. Bu ne oluyor? Bizim yani kullandığımız o ışık sensörümüzdü. Ardından tekrar bir tanımlama yapıyoruz ve buzzer 11 diyoruz. Buzzer'ımızı yani zilimizi tanıtıyoruz. Ardından altında da LED 10 diye ledimizi tanıtıyoruz. Yani burada diyoruz ki burada biz LED'lerimizi A5 olarak buraya yazmışız. Biz A0'a kodlamıştık. O yüzden şunu A0 olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Ardından buzzer'ımızı da 11. pine taktık. LED'imizi de 10. pine taktık. Bunları söylüyoruz. Int arkadaşlar bir tam sayı. Ardından aşağıda bir void setup ve void loop kısmı var. Void setup bizim Arduino'muza yani reset butonuna bastıktan sonra veya karta ilk enerji verildiğinde rutin bir şekilde bir kez çalışıyor ve bazı ayarlar ve tanımlamalar burada yapılıyor. Yani bizim buzzer'ımızı output olarak, çıkış olarak, aynı şekilde LED'i de output olarak kodluyoruz. Pin modlarımızı burada. Yani dışarıya Arduino'muzdan bir enerji gidecek. Buzzer'a aynı şekilde LED'imize de bir enerji gidecek. Bunu kastediyor arkadaşlar. Peki serial begin nedir arkadaşlar? Bu da bilgisayar ile Arduino arasında seri iletişim başlatmak için işte void setup fonksiyonu altında bunu yazıyoruz arkadaşlar. Ardından void loop kısmı. Bu yani bizim şimdi asıl işimize yarayacak olan şeyler burada. Bir değer atıyoruz analog okuyucumuza. Buraya LDR'mizi taktık. Ardından serial print LN kısmımız var. Burada değerlerimiz eğer diyoruz 2000'in altındaysa yani ışık değerimiz, biz burada digital write diyoruz ki LED'i yak. Ardından buzzer'ımızın tonunu da 500 olarak yani şiddetini ayarlıyoruz ve süresini de 200 olarak ayarlamış oluyoruz. Ama eğer değilse de kapat ışığı, buzzer'ı da çalma ve bu kadar bekle olarak söylüyoruz ve bu kısım sürekli baştan sona sürekli tekrar başa sarıyor. Arkadaşlar bu değeri ne kadar yükseltirseniz şu şekilde buzzer'ınız
LDR'niz o kadar ışık algılayıp o kadar hassas olacak ve daha fazla ötecektir. Yani gün ışığında bile ötecektir ama bu değeri düşürürseniz sadece flash tuttuğunuzda o alarm sistemi çalışacaktır. Şimdi şöyle bir kontrol et diyelim. Bir hatamız var mı yok mu? Çalışmamızda bir hatamız yok arkadaşlar. Sizin ekranınıza kütüphanenize kaydetmeniz için bu yazıları bir ekran gelecektir. Oradan kaydetmeniz gerekmekte. Ve bir daha söyleyeceğim. Önemli husus ise bütün satırlar noktalı virgül ile biter. Aynı şekilde void setup kısmı bir parantezle başlar, parantezle biter. Yine aynı şekilde parantezle bitiyor. Ve arkadaşlar noktalı virgüllerimizi tabii ki de unutmuyoruz. Yoksa hata verir çalışma tamamlanırken. Ardından yükleye tıklayarak çalışmamızı Arduino'muzun içerisine yüklüyoruz. Evet arkadaşlar, buzzer'ımızda küçük bir değişiklik yaptım. Sanırım buradaki pinler, girişlerden bir tanesi bozuk. Çünkü o tarafta ne kadar denediysem olmadı ama burada şimdi bağlantısını verdiğimde şu şekilde yanıyor. Evet, şimdi arkadaşlar buradan bu değeri birazcık düşüreceğim. 900 kadar yapacağım. Ve yükleyeceğim Arduino'ma. Şu anda görmüş olduğunuz gibi artık yanmıyor. Buzzer'ı çıkarttım ses yapıyordu diye. Görmüş olduğunuz gibi ışığı yanmıyor. Ama flash verirsek anında yanacaktır. Şu anda görmüş olduğunuz gibi flash'ı açtım ve yanmaya başladı. Ama şöyle üstünü kapattığımda tekrar susuyor. Açtığımda, yani kasanızın içerisine böyle bir sistem koyduğunuzda haliyle akşam vakti bir hırsız girdiğinde evinize fenerini oraya doğru doğrulttuğunda şu şekilde bir uyarı alacaksınız. Tabii ki de bu değeri daha yükselterek daha hassas yapabiliyorsunuz. Ben şu anda bayağı bir azalttığım için parmakla kapandığında ötmüyor. Evet arkadaşlar, Arduino'muz ile kendimize bir güvenlik sistemi yapmış olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.